Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Güzel olmakla beraber gerçekten çok kolay, çok pratik ve aynı zamanda da farklı bir tarif. Tavuk kanadını sevmeyen yoktur zannederim. Hepimiz tavuk kanadını çok seviyoruz. Fakat öğrenmişiz tavuk kanadını ya derin yağda, bol yağda kızartıyoruz ya mangalda ya da fırında soslayarak yiyoruz. Fakat tavuk kanadını çok daha farklı bir şekilde lime lime, ilik gibi, lokum gibi yeme şekli de var. İşte bu da yahni türü. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Emin olun çok beğeneceksiniz. Arkadaşlar 2 adet kuru soğanım var. Birisi büyük, birisi küçük. Siz nasıl arzu ederseniz öyle kullanın. Şimdi soğanlarımızı iri iri doğruyoruz. Hiç ufaltmıyoruz. Gayet büyük irilikte. Zaten bu karışırken, kavrulurken hem küçülecek hem eriyecek. Büyük olması daha işimize yarıyor. Aynı zamanda da daha kolay ve pratik oluyor işte gördüğünüz gibi. İri iri doğradıktan sonra soğanlarımızı sarımsağımızın da üzerine şöyle biraz vurup ikiye bölüyoruz. Onu da iri koyuyoruz. Önemli olan vurmak ve onun alisinli kokusunu çıkartmak. 2 adet havucum var. Havuçlarımı da gayet iri şekilde doğruyorum. İri olmasına özen gösterin arkadaşlar. Ve 2 adet de domatesim var. Domateslerimi doğrayacağım ama önce şimdi ocağımızın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını açıyorum. Şimdi benim böyle bir çok derin olmayan bir kuşhanem var. Geniş ve sapları da plastik değil. Dolayısıyla fırına da sokabilirim. Şimdi bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı güzelce tencerenin içerisine aldım. 1 kiloya yakın tavuk kanatlarım var. Bunları tenceremin içerisine atıyorum ve güzelce çok hafif kavuruyorum tavuk kanatlarımı. Şimdi tavuğumu güzelce kavuruyorum. Bir 5 dakika kavurdum, mühürledim gibi oldu. Şimdi bu doğradığımız soğan ve sarımsağı yemeğimizin içine katıyoruz. Soğanlarla beraber de bir 5 dakika kadar kavuruyoruz. Kavurma işlemi gerçekten önemli. Çünkü tavuğun suyunu içinde hapsedecek. Şimdi bir nebze mühürlemiş oluyoruz. Ve daha bir tatlı lezzeti oluyor. Bir 5 dakika daha kavurup havucumu ve domateslerimi ilave edeceğim. Soğanımı da bir 5 dakika boyunca kavurdum. Güzelce yumuşadı. Şimdi havucumu içerisine atıyorum. Ve baharatlarıma başlıyorum. 2 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da karabiber katıyorum. 1 yemek kaşığı kadar salçamı ilave ediyorum ve hepsini tekrar güzelce karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bir 2-3 dakika sonra da o salçamızın çiğ kokusu gittikten sonra domatesimizi ilave edeceğiz. 2 adet domatesimi de gayet iri bir şekilde doğruyorum. Ortadan 2'ye böldüm. Onu da 2'ye böldüm. Tekrar ortadan şöyle iri iri, hiç ufaltmıyorum. Zaten bunlar dediğim gibi eriyecek. Biraz bütün kalırsa daha lezzetli olur. Domateslerimiz de hazır şu anda. Evet, salçamızı da güzel kavurduktan sonra bu aşamada doğradığımız domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerimiz de biraz kavrulacak ve yemeğimizi hafiften sulandıracak. Kapağını kapatacağım şimdi ben. Sonra da suyunu ilave edeceğim. Evet, domateslerimiz de sulandı ve kavruldu. Şimdi kaynar suyumuzu yemeğimizin üzerine döküyoruz. Yemeğimizin böyle biraz üzerini geçecek kadar. Daha önce de çok defa söylemiştim. Kavrulan, pişmeye yakın, ısınmış yemeklere asla soğuk su katmayın arkadaşlar.
mutlaka ve mutlaka soğuk su katmakta fayda var. Ancak çiğden koyduğunuz, kavurmadığınız soğuk olan yemeklere soğuk su koyabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, az önce bir hata yapmışım ben. Sıcak yemeklere, kavurduğumuz yemeklere mutlaka sıcak su koymamız lazım. Soğuk su koymamamız lazım. Ancak çiğ olarak soğuktan pişirdiğimiz yemeklere soğuk su koyabiliriz. Bunu tekrar düzeltmek istedim. Kusuruma bakmayın, bazen ağzı sürtüyor insanın. Yemeğe odaklanmışken söylediğimiz kelimeler yanlış çıkabiliyor. Çok çok özür diliyorum sizden. Şimdi benim yemeğim gayet güzel bir şekilde hazır oldu. Gördüğünüz gibi tavuklarımla aynı seviyede bayağı dolu dolu suyumu da kattım. Baharatlarım, her şey ilave oldu. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar kaynatıyorum. Tabii kaynadıktan sonra altını kısarak kaynatıyorum. Bu arada fırınımı şimdi ben açacağım. 220 dereceye ısıtacağım. Son 15 dakikasını da ben üstü kızarmış sevdiğim için fırına vereceğim. Ama siz eğer ki sevmiyorsanız kızarmış ve ihtiyaç duymuyorsanız vermeyebilirsiniz. Eğer verecekseniz fırınımızı bu aşamada ısıtmaya geçmemiz lazım. Evet arkadaşlar, nefis yemeğimiz fırından çıktı. 15 dakika kadar ocağımda kaynattım. 15 dakikada 220 derecede önceden ısıttığım fırınıma verdim. İlk 10 dakika üzerine yağlı kağıt koydum üstü yanmasın diye. Son 5 dakikayı da üstünü böyle birazcık kızarttım. Şimdi servis etmek ve size dokusunu göstermek istiyorum ama hala çok sıcak. Dikkatli olmakta fayda var. Fakat nefis görünüyor arkadaşlar. Çok sağlıklı, lezzetli, lokum gibi bir et oldu arkadaşlar. Evet, yemeğimizi servis tabağımıza koyduk. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli bir yahni oldu. Size bir de tavuğumun dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten eridi. Bakar mısınız? Lokum gibi oldu. Çok lezzetli. Havuçlarım da öyle. Mutlaka bu tarifi denemenizi sizden rica ediyorum, ısrar ediyorum. Sürekli fırında soslayıp kanat yemektense bir de böyle hem soğanıyla hem havucuyla hem sarımsağı ve defne yaprağıyla şifayı da alalım, lezzeti de alalım. Aynı zamanda da hakikaten uçuran bir tad oldu. Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece deneyip yemeniz lazım arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.